Busan tatilimiz bitti. Seul, Myeongdong bölgesine geri döndük. Zeynep beni uyardı. Şimdi size şurada enteresan bir şey göstereceğim. Güney Kore'de asansörlerde 4 numara yok arkadaşlar. 4 numara kasıtlı şekilde yok. Çünkü Güney Kore'de 4 numaranın kelime anlamı eşdeğerlisi olarak ölüm anlamına geliyor. Ölüm anlamına geldiği için asansörlerde 4 numarayı kullanmıyorlar. Bu şekilde bir inanca sahip olduklarını Zeynep sayesinde öğrendim şu anda. Bu bina sonra satışa çıkmış. Hayranları çok üzülmüş. Bu bina yıkılacak. Aman Allah'ım ne yapacağız derken kim çıkıyor ortaya? Kim o bin? Kim Mobin. Kim Mobin bu binayı satın almış. Herhalde öyle hatırlıyorum yani. Öyle hatırlıyor. Bakalım. Şimdi yolculuğumuz Namsan Tower. Oraya doğru gidiyoruz. Namsan Tower'a gelmiş bulunmaktayız. Burada ticket ofis var. Teleferik için biletlerimizi buradan alacağız. Buradan çıkıyor değil mi? Pardon görmemişim. Evet, Namsan Tower için bu bulunduğumuz yerden ileriye doğru bir teleferik çıkışı mevcut. Teleferik sırasında bekliyoruz. Evet, kimi buldularsa içeri attılar arkadaşlar. Kapsül treni gördükten sonra buraya gelmek bir facia oldu. İçeride rahat 30-40 kişi var. Ama güzel. En azından ilk gelen teleferiğe bindik. Sıra beklemedik. Şimdi gidiyoruz bakalım. Evet. Ama güzel. Mini otobüs, minibüs. Siz ne diyorsanız artık. Hangisini derseniz. İçeride de böyle güzel bir K-pop çalıyor. O bayağı yüksek aslında. Arka tarafımı da görebiliyorsanız. Aşkım aşağı çeksene bir. Çok yüksek. Evet. Ama güzel. Şu an korkanlar var tabii ama biz piyadoti teleferiğinden alışıyız bunlara. O kadar yüksek değil. Bizi kesmez. Bizim Vayland'da nefes kesene binmiş oluruz. Bunlar nedir? Şimdi bakalım inince manzara nasıl olacak. Namsan Tower'ın meşhur kilit takma yerine bölgesine geldik. İnsanlar buraya sevdiklerinin ismini yazıyor. Aşklarının ismini, ailelerinin isimlerini yazıp böyle kilitli bir şekilde bırakıyor. Rengarenk kilitler oluşmuş. Güzel bir görüntü olmuş. Bu fikri kim bulduysa da tebrik ediyorum yani. İnsanlar biraz da bunun için de geliyor olabilir. Hem manzara hem de bir kilidimiz olsun. Şurada böyle bir tanesi özel bir şey bulmuş ışıklı. Zeynep kilit almaya gitti. Buradayım. Tabii ki ismimizi yaz. Ne istiyorsan onu yaz. Sen canın ne istiyorsa onu yaz. Şimdi Zeynep buraya, evet burada oturabilir. Burada yazarız rahat rahat. Zeynep buraya 2016'da geldiğinde bir kilit asmıştı. Evet. O zaman daha İkimizin evli ismini değildik. yazmıştık. Geldik Evet, buraya. evli değildik ama benim ismim de yazıyordu. Teşekkür ediyorum şimdi kendisine huzurlarınızda. Şimdi bize evliyken yazıp buraya asmak kısmet olacak. Bakalım ama aradan 9 yıl geçti, kilidimizi bulamadık. Yani onun yerine başka kilitler gelmiş Bugün en tabii ki. kaçı? 5 Eylül değil mi? Evet. Orada ablayı rahatsız etmeden geçeyim, o da kamerayı alıyordu. Oho, burası komple kilitli köy olmuş. Oo, ileriye doğru. İşte burası Uçmuş. bizim taktığımız yer. Orayı bulacağım. Hadi bakalım. Daha belki yine bir umudumuz var. 9 yıl önceki kilitleri bulabilirsek heyecanla bekliyoruz. Orada bir kilit gördüm, yanıp sönüyordu. Sen gördün mü bilmiyorum. Görmedim. Adam telefon kılıfı asmış.
kilitler. Oo. Burada da bir şehir varmış. Şuradan gideceğiz. Namsan Tower'a geldik. Daha önce gelişinizde buna çıkamamış mıydınız? Ablamın yükseklik korkusu. Ha, anladım. Hiç sormadım bile ben zaten. Umarım bu videoda bunu açık ettiğimiz için bize kızmaz. Şurada da. Ama bu Seoul Tower diyor bunun ismine. Öyle. Namsan. Ha. Bak ne var şurada? Şurada da bir oturma yeri. Oo, siz tam kulenin altına asmışsınız o zaman. Hadi bakalım. Buraya da yazmıştım. Arkadaşlar, biliyor musun? bakın. Ama buradaki yazına tabii nereden kalacak? Siz de bekar olarak gelip burada kilidi asarsanız Evet. inşallah bizim gibi evlenmek sizlere de nasip olur. 9 yıl önceki kilidimizi arıyoruz. Sherlock Holmes gibi. Vay, buranın manzara da efso be. Evet, bak. Vay 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 vay. Hatta burada bizim 2016'daki kilidimizi de koyarım resim olarak. Buldun mu yoksa? Hayır tabii ki de. Buradaydı. Gülünce ben de. Buradaydı ama biri şuradaydı. Ha, Kırmızıydı benimki. burada mıydı? Emin misin yerine? Eminim. Bir ihtimal olma olasılığı var mıdır? Altta kalmış mıdır? Arkadaşlar Şöyle buradaymış. ama o zaman yukarıdaydı. Ha. Böyle fotoğraf çekmiştim. Hatta arkada şu vardı. Yani bunları kıvırdatmak biraz zor. Belki vardıysa da vardır, yoktuysa da çok uzun yıllar oldu. Şöyleydi kilit. Ama bir ihtimal var olmuş olabilir. Olabilir, Çünkü altta hep çok üst üste kilitler var. asmışlar. Şöyle bir de çekebildiğim kadar size, hatta şu yeşil tarafından başlayayım. Böyle yavaş yavaş size Ablamınkine bakayım. Namsan Tower'ın alt kısmının manzarası. Bakın arkadaşlar, dağlık bölge. Her yer ileriye doğru. Yani Güney Kore'de komple coğrafyası büyük bir dağlık kısmı kapsıyor. Zeynep diğer tanıdık kilidi arıyor. İnşallah bulabilirse. Galiba bulamadı. Umarım bulabilir diye geldik ama. Şimdi bir de bu orta kısımdan bir manzara alalım. Evet. Aşkım bize böyle buraya asalım mı? Aradan geçen nehir mi acaba şu orta kısım? Biraz nehir gibi. Şu ileride köprüler. Han Nehri olabilir. Evet. Hadi bakalım, kilidimiz tam bu arkadaşlar. Gelirseniz ziyaret etmeyi unutmayın. Teleskopun arkasında. Hadi bakalım. Aman arkaya düşmesin. Geliyor, geliyor. Onu alayım. Bakarsın bir sonraki 10 yıl içinde yine geliriz be. Kilidi kontrol etmeye. Kısmet olursa. Yine bir sürü kablo. Ve şu güzel ev. Ben bu tuğla görünümünü çok beğendim. Evlerdeki. Aa bak, şu daha güzelmiş, küçük olan ev. Değil mi? Bayağı da var burada onda. Evet. Şöyle göstereyim. Ebatlar çok güzel. Aa evet, burada güzel bir cadde var. Kamerada çıkmadı. Büyüleyici görselliğiyle Starfield Library, Starfield Kütüphanesi ve Coex Alışveriş Merkezi olduğu yere geldik. Bu dış kısmı. Hemen bu tarafında da uzunca böyle iki taraflı bir alışveriş merkezi var. Yani buraya geldiğinizde sadece bu içerideki ambiyansın dışında alışveriş de yapabilirsiniz. Çok da güzel kafeler mevcut. Tekrar size şöyle çekebildiğim kadar güzel ambiyansı çekeceğim. Burada oturan, kitap okuyan insanlar. İçeride haliyle çok fazla bir sessiz ortam yok. Çünkü bugün cumartesi, fazlaca insan buraya geliyor. Ama ben yine de mümkün olduğunca sesimi kısarak konuşmaya çalışacağım. Bir anlamda size burayı aktarmaya çalışacağım.
Evet, evet. Buradan çıkayım. Şöyle şuradan ineriz. Evet. İçeride yürüyen merdiven. Böyle çok yüksek yerlerde kitaplar olması bana Game of Thrones'u hatırlattı. Orada bilginler böyle kitap evleri vardı ya böyle. Evet. Burada da mesela kitap okuyan bir genç. Burada Ha, burası daha sessiz. tam bir kütüphane sistemi. Değil mi? Evet evet. Burası Mümkün daha iyi olduğunca okunuyor. sessiz olmaya çalışacağım. Yani açıkçası akşam olunca ışıklar da yanınca buranın ambiyansı bence mükemmel. Bence de gündüz çok böyle güzel görünmeyebilir. Evet. Şöyle burada da kafe şeklinde oturan insanlar. İçinden geçeceğiz tabii. Ama hani buraya gelen insan, evet şöyle bir kafe var, böyle bir kafenin içinden geçeceğiz. Ama buraya hani ders çalışmaya vesaire o tarz bir şey için gelinirse gürültüden rahatsız olabilirler. Olabilir, şöyle bir bakalım ama arka tarafa geçmeye çalışacağız. Yoksa eğer yok gibi ama bakalım. Kütüphanenin sonuna geldik. Diğer tarafa da bakabiliriz istersen. Evet, gelmişken buradan da alışveriş yapalım dedik. Şöyle çok güzel bir kitap ayracı bulduk. Bunu alalım dedik. Bir de bu varmış. Burada insanı çocuk ederler ya. Vallahi. Göstermedim ya. Tevon'a geldik bugün. Tevon'u gezeceğiz. Tevon Class dizisinin çekildiği yerlere, o kafelerin meşhur olduğu yere gideceğiz. Aynı zamanda Itaewon, şu anda geldim ben de görüyorum. Çevrede çokça Türk restoranı var. Diğer mutfakların olduğu bir yer. Burası bayağı bir international bölge. Itaewon'da bu şekilde ülkelerin selam merhaba şeklinde selam sözcükleri hem bayrakları hem de başkentlerinin olduğu küçük küçük yere dizilmiş tabelalar var. Biz daha önce yolda yürürken Kore'yi gördük, Macaristan, Budapeşte'yi gördük. Yunanistan gördüm. Türkiye'yi arıyorduk, sonunda bulduk. Yunanistan'da vardı. Şimdi direkt öyle geçelim. Burası da merkez, evet. Buradan karşıya geçelim. Bina da kocamanmış. Alışveriş merkezi mi acaba içeri? Evet. Evet, şuradan karşıya geçelim. Kore'nin caddeleri güzel, geniş geniş. Evet ya. Bir de şey güzel. Hani sadece yaya geçinden geçebiliyorsun. Evet, sahaya geçin yani başka yerden kimse yani Hani karışıklık belki geçsen geçersin gerçi anlayamazsın çünkü bazı şu iki şeritte duruyor araba, üçüncü şeritte üstüne geliyor falan. Evet. Hani belki burada hani biz Türk'üz geçeriz falan diyorsun ama arabanın nereden geldiğini anlamazsın yani. Güzel yani tüm milletleri düşünüp böyle bir iz bırakmışlar insanlar için. Şöyle sokakları çekelim. Itaewon sokakları. Evet şöyle güzel bir ara sokak. İş yerlerine bakayım. Kılık kıyafet yerleri. Yine ABC Mart. ABC Mart'lar güzel arkadaşlar. Karışık markaların bulunduğu bir mağaza. Hiçbir markayı hiçbir yerde kaçırmıyorsunuz. Her merkezi yerde bu mağazalar dolu.
Hani burada bir şey gördüm, aman kaçırdım, ah vah demeyin. Kaldığınız otelin yakınında da vardır. Itaewon Class'ı izledik. O yeri görmek istiyoruz. Hani barların olduğu yeri. Oraya doğru gidiyoruz. Burası mı sence? Ha, burada olabilir Burası, ama burası 25'i bence. gördüm ben. Aynen, sanki direkt o dizinin böyle bir yerde mi yürüyordu yoksa? Şimdi Öyle gerçi hatırlayamadım görürüz. şu anda. Itaewon Class'ın başrol oyuncusunun adı neydi? Bak çocuğum. Ha, Park Seo-joon'un takıldığı yerlere gidiyoruz. Uy. Burada neler var? Diziyle alakalı değil galiba da burada şeyle alakalı. Tamam. Evet Itaewon'la ya, alakalı. burası, hatırladım ben de. Evet. Tamam bağlantı. Barlar buradan başlıyor. Çünkü orası böyleydi. Onun iş yeri de sanki böyle bir hafif tepede şöyle karşılıklı Ay burası. iki dükkan gibiydi. Bura mıydı? Dükkan bura işte, bak bu dizide. Ben senden iyi hatırlıyorum. Kapalı mı acaba? Open diyor. Dizinin çekildiği yer bura ama sanki şey, tabela sökülmüş. Şöyle yakınlaştırayım. Ne yazıyordu? Tampam. Tamam. Tanbam. Sweet night demek. Tam gece demek aynen. Tanbam. İçerisi daha büyük göstermiyor muydu dizide? Nasıl, değil mi? Bak aslında biz diziyi izlediğimizde içerisi kocaman böyle gösteriyordu. Sanki böyle içeride çok fazla geniş alan varmış gibi. Şurada oturuyorlardı hatta. Aynen, İş görüşmeleri falan filan yapıyorlardı. Evet, Itaewon. Hadi gel. Şurada da yazıyor. Hop. Biz zaten görmek istediğimiz yeri gördük. Özellikle dizinin olduğu yeri ben de merak ediyordum. Daha yolu görür görmez ben tanıdım. Ha evet, dün bulunduğumuz yer Namsan Kulesi, şuradan tam Aa ortasında. dizide vardı. Buraya geliyorlardı galiba. Görünüyordu çünkü. Evet, muhtemelen burada muhabbet etmiş olabilirler. Hatırladım evet. Şu an buradan bari tamam ortaladım. Yürüyor musun? Evet. Lokasyon ne? Itaewon Class'a buradan gider efendim. Namsan Tower, evet. Doğru. Tam da güzel bir yerde durdum şu an. Bari şöyle komple size Güney Kore trafiğini de çekeyim. Arkadaşlar bu... Gangnam'da bir tane parkın içinden geçiyoruz. Ama kokusu güzel. Evet. Emmi yabancı bir ses görünce irkildi. Bize bir baktı şöyle. Bu arada iyi. Minik bir tontiş arkadaş. Ha, burada bile kafeler varmış. Burası da parkın bitik yeri herhalde. Ha, şurası da ben dün görmüştüm ya. Namsan Tower'da böyle bir yer vardı böyle dinlenmek için. Şuradan dışına çıkıp girelim mi? Çünkü köşeye gelecektik. Ya tek deli biz ikimiziz zannediyordum. Evet. Başka deliler de varmış bizim gibi. Şimdi evet, şuranın kısaca hikayesini senden alayım ben video çekerken. Burası BTS'in şirketinin İlk çıkış yeri. ya aslında şöyle anlatabilirim. Güney Kore'nin çevresinden Aynen. 7 kişiyi topluyor bu şirket. Burada Aynen. yatırıp kaldırıyor ilk başlarda, Tabii, değil mi? Daha tabii, böyle tabii. ünlü olmadan önce. Hayır ama ünlü olduktan sonra da mesela hep burada. Ha, buradaki yurtta, hatta onların şirketi burada böyle bir yerde doğuyor. Yani aslında benim anlatmak istediğim, yani dünyaya ulaşıyor. Dünyaya ulaşan yer burası yani, bu bina. Bu binada başlıyor her şey. Bu şirketin o 7 tane genci bir araya getirerek şu anda ürettikleri şey yani Grammy'ye aday olacak şekilde dünyaya sundukları bir üretim buradan çıkıyor. Yani K-pop'un biraz hikayesini size anlatmak istediğim için ben de buraya geldim. Şuraya da gelen hayranlarının, BTS hayranları için, onlar için yazdığı şeyler var.
Bu bina sonra satışa çıkmış. Hayranları çok üzülmüş. Bu bina yıkılacak. Aman Allah'ım ne yapacağız derken kim çıkıyor ortaya? Kim o bil? Kim Bobin. Kim Bobin bu binayı satın almış. Herhalde öyle hatırlıyorum. Yani aslında biraz şey için geldim. Yani o işin üretim yeri, doğuş yeri burası. Tabii o BTS çok güzel şeyler de üretince şirket buradan taşınıyor. Onlar da tabii çok büyük bir katma değere ulaşıyor. Çok büyük bir piyasada hacim olarak büyüyorlar. Maddi olarak söyleyelim. Onu da Ama- gösteririz. Yeni şirketine de Ama gideceğiz. evet, yeni şirketine de gidecekmişiz. Onu da gösteririz. BTS'in doğuş yeri burası arkadaşlar. Bu kadarcık bir bina. Çocuklar burada yatıp kalkıp üretimlerini burada yaptı. Çok büyük bir katma değere ulaşarak hem Güney Kore'ye hem de dünyaya müziksel anlamda, müzik anlamında katkılarını sundular. Boş yer bulabilecek miyiz? Evet, şimdi biz de yazı yazacağız bu duvara. Hatta bakın bizim gelen bir tane burada buldum. Meryem gelmiş buraya. Herhalde bizdendir. Bizim Türkiye'den gelmiştir diyelim. Eğer bizi izlerse bir gün Meryem senin yazın burada canlı kanlı duruyor. Daha yeni gelmiş galiba. Büyük büyük yazmışsın. Şu anda Türk isimlerden seni okuyabildim. Genelde tabii sevdikleri mesela Jimin'in ismini yazmışlar. Üyelerin ismini yazıyorlar. J-Hope yazmışlar. Ya ben şöyle göz ucuyla biraz Türk ismi alıyorum ama o kadar küçük küçük arada kalmış. Biz geliriz zannediyoruz. Sokaklar o kadar boştu ki. Sessizdi. Hiç turist yoktu. Kimse yoktu. Herhalde dedim bizden başka kimse gelmez. Bizim gibi bir avuç deli var işte. Şöyle etrafından da çekeyim. Evet, şimdi yazma sırası Zeynep'te. Allah ne yazacak bilmiyorum. Sormadım. O da bilmiyor çünkü ben ne yazayım diyordu bana. Ben de dedim canın ne istiyorsa yaz. Bir de nereye yazayım dedi. Dedim bütün duvarlar senin yani. İstediğin yere yaz. Sağına yaz, soluna yaz. Şu yukarılara girişi yasaklamışlar. Biraz yukarıya da şey yapsanız. Aslında buraya da bir kafe yapsalarmış güzel olurmuş. Ya gelenler bir kahve içerdi yani. Yani K-pop çılgınlığı mı diyelim, BTS çılgınlığı mı diyelim. Şimdi diyeceksin ki sen de gitmişsin oraya ne işin var ama ya gerçekten ben Zeynep özellikle sevdiği için buraya gidiyorum. Ben de K-pop'u seviyorum ama sevdiğim gruplar da var. O kendisi bir fan gerçekten. Ben böyle kulağıma hoş gelen her müziği dinliyorum. Benim müzik keyfim böyle ama Güney Kore'nin genelinde insanlar taraf tutuyorlar. Yani K-pop müzik gruplarının ya da şarkıcıları gerçekten çok benimsiyorlar. Onların fanı oluyorlar. Atıyorum bir erkek şarkıcı bir kız arkadaşı olsa ölüm tehditleri alıyor. Doğru muyum bilgilerde? Doğru değil mi? Ya da ne bileyim bir kız grup herhalde bir erkek arkadaşıyla bir şey ilişkisini ilan edemiyor. Böyle çok ciddi fan boyutu var Güney Kore'de. Ünlü olan insanlara mı diyelim? Sadece bu K-pop'ta değil, K-drama'da da var değil mi? Ama Yani, K-pop'ta daha çok. K-pop'ta daha çokmuş. Evet, bu da onların bu tutkusu belki de dünyayı onları açtı yani. O da olabilir. Bütün dünyaya açıldılar şu anda. Büyük bir endüstri. Vallahi ben tebrik ediyorum. Sonuçta kendi ülkelerine çok büyük maddi kazançlar da sağlıyorlar. Helal olsun. Ne diyelim? Yani. Düşünsenize yani bak ben bir Türk olarak benim keşke müziğim, dizim böyle starlarım bütün dünyaya böyle şey olsa herkes şarkılarını söylese o şarkıcılar için Türkiye'ye gelseler adamın doğduğu yere gitseler bir Anadolu'da bir köye yani o eve gitseler onların plak çıktığı yere şeylere gitseler yani böyle binaları ziyaret etseler ya benim çok çok hoşuma giderdi. Umarım biz de bir gün o şekilde katma değerler üretiriz.
ülkemize kazandırırız. Zeynep de şuraya bir yere yazdı. Ben şimdi onu kontrol edeceğim. Ben var mıyım, içinde yok muyum, ona bir bakmam lazım. Yoksun. Yok. Olsaydı şaşırırdım ben. Yazma dedin. Ben sana bıraktım. Neyse. Buradan da bu kadar. Şimdi bir sonraki durakta görüşürüz. Bugün de yolumuz Yonsan'a düştü. Burası bir otobüs durağı galiba. Otobüs durağının billboardu böyle yine. Zeynep beni buraya getirdi. Şimdi bu da BTS'in şirketi. Dün eski şirketine yol üzerinde ziyaret etmiştik. Ben buraya hem Zeynep için geldim ama aynı zamanda da size bu başarı hikayesini çekmek için yani. Yani kocaman bir artık şirket olmuş, binaya ulaşmışlar. Uluslararası üne kavuştuğu için BTS adamlar o eski küçücük yerlerinden çıkıp buraya gelmişler. Burada yeni gruplar yetiştiriyorlar. Evet, tek başına değil. Mesela şimdi BTS'ten sonra çıkan bir grup ismi söyler misin ünlü olan? Seventeen de burada. Seventeen bu şirketten. TXT. Seventeen de burada galiba. Ve Seraphim de buradaymış galiba. Öyle öyle işte. Ama alt şirketleri böyle. Buraya bağlı ama. Değil mi? Evet, buraya bağlı. Üretim devam ediyor. Büyük bir üne kavuştukları için artık mekan değiştirmişler. Yine bizim gibi gelen bir avuç deli var. Pek değiliz. Buradan güzel çıkıyor çünkü bak. Yani özellikle geldik mi? Evet, özellikle geldik ama bizim otelimize de yakın yani. Çok da uzak değil. Şöyle yine resim çekilenler mevcut bu şirket önünde. Evet, biz de birkaç resim çekinip gideceğiz. Yani ben başarı hikayelerini takdir ediyorum. Yani bu gerçekten bir ülkeye mal olan, ülkeye katma değer katan bir başarı hikayesi olduğu için ben kendi açımdan tebrik ediyorum yani bu arkadaşları ve şirketi.